Meydan kabilesi ve Şuayb peygamber. Vaktiyle Mısır hududuna yakın, Filistin'in güneyinde Medyen kabilesi yaşıyordu. Yine bu topraklara yakın geniş bir arazi vardı ki, bu kabilenin ektiği diktiği bahçeler ve bostanlarla süslenmişti. Eyke Adile şöhreti vardı. Bu kabile halkının hemen hemen hepsi alışverişte hileye başvururlar. Bir şey sattıkları zaman ölçü ve terazide noksanlık yaparlar. İnsanların hakkını yerlerdi. Bir şeyi satın aldıkları zaman da ölçek ve teraziyi haddinden fazla doldururlar. Haklarından daha fazlasını alırlardı. Bundan başka baskına çıkarlar. Yol keserler, yolcuları soyarlar. Ne bulurlarsa alırlar. Çeşitli eziyetler ederlerdi. Bu yaptıkları şeylerden dolayı Allah'tan da korkmazlardı. Çünkü onlar bir takım yalancı tanrılara taparlar ve kendilerini bunların yarattıklarını sanırlardı. Allah onlara doğruyu bulsunlar. Allah'a ibadet etsinler. İnsanlarla iyi geçinsinler. İyi işler yapsınlar. Alışverişte doğru olsunlar. Ölçü ve terazinin tam hakkını versinler diye Şuayb Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Şuayb Aleyhisselam Medyen ahalisine Allah'ın emirlerini bildirmek üzere gitti. Onlara, ey milletim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir tanrınız yoktur. Hem ölçek ve teraziyi eksik tutmayın. Ben sizi bolluk ve refah içinde görüyorum. Azabı ile sizi kusacak bir günden korkuyorum. Ey milletim, ölçeği, teraziyi dengi dengine tam tutun. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyin ve yeryüzünde fesat çıkarmayın dedi. Onlar ey Şuayb dediler. Atalarımızın taptığı tanrıları bırakmamızı veyahut mallarımızda dilediğimiz gibi hareket etmemizi sana namazın mı emir ediyor? Şuayb peygamber, ey milletim dedi. Ben elimden geldiği kadar sizin iyiliğinizi istiyorum. Bütün arzum sizi doğru yolda görmektir. Sizinle çekişmek, gürültü çıkarmak gibi bir maksadım yok. Bütün gayem sizin işlerinizi yoluna koymaktır. Şunu iyi bilin ki Allah insanların mallarını noksanına satın almanızı, onları aldatmanızı ve hakkınız olandan daha fazlasına onlara mal satmanızı kabul etmez. Hak sahiplerinin mallarını ellerinden almanıza ve onları soymanıza Allah asla razı olmaz. Şuayb dediler. Senin demek istediklerini biz pek anlayamıyoruz. Sen öyle kudreti kuvveti olan bir adam değilsin. Sen bizim nazarımızda zayıf bir kimsesin. Eğer senin araban olmasaydı biz seni çoktan yok ederdik. Şuayb Aleyhisselam onlara, ne kadar da yanlış düşünüyorsunuz. Benim akrabalarım sizin nazarınızda beni size gönderen Allah'tan daha kıymetli ve kudretli midir? Şunu bilin ki Allah sizden daha kudretlidir. Sizin bütün yaptıklarınızı bilir. Topunuzu birden helak etmeye kadirdir dedi. Yeter artık Şuayb dediler. Bize söyleyip durduğun şu azap neyse Rabbine söyle de göndersin. Anlayamadığımız şu soğuk sözlerle bizim başımızı ağrıtıp durma. Şuayb peygamber Eykelilere gitti ve şunları anlattı. Ben size gönderilmiş dosdoğru bir elçiyim. Allah'tan korkun ve ona itaat edin. Ben sizden herhangi bir ücret, mükafat istemiyorum. Ben ecrimi ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklerim. Ölçeğin hakkını veriniz, doğru ölçünüz, zarar veren kimselerden olmayınız, dosdoğru tartınız, insanların mallarına zarar vermeyin, yeryüzünde fesat çıkaranlardan olmayın. Sizi ve sizden önce gelen insanları yaratan Allah'tan korkun dedi. Biz seni büyülenmiş, şuuru bozulmuş görüyoruz. Ne farkımız var sende? Bizim gibi bir insansın. Biz seni ancak yalancının biri zannediyoruz dediler.
kendini beğenen ve böbürlenenlerden biri de şunları söyledi: hakikaten sen iddia ettiğin gibi bir peygamber isen gökten üstümüze parça parça taş yağdır. Biz de bilelim senin anlattığın Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna. O zaman seni doğrular, peygamber olduğuna inanırız. İyi kalpli olan insanlar ise onun hiçbir menfaat beklemediğini, çok temiz doğru bir insan olduğunu görerek ona iman ettiler. Onunla beraber oldular ve Allah'a ibadet ettiler. Şuayb kendisine iman edenlerle beraber memleketi olan Medyen'e döndü. Bunların hepsi de iyi kalpli fakir insanlardı. İnsanları soymuyorlar, haklarını yemiyorlar, yol kesmiyorlar, yolcuların mallarını talan etmiyorlardı. Bütün bu olup bitenlere rağmen Şuayb peygamber yine yılmadı. Medyen ahalisini ve Eykelileri Allah'a davet etmekten vazgeçmedi. Onlara yeryüzünü fesada vermekten vazgeçmezseniz azaba çarpılırsınız, dünyada da başınıza büyük musibetler gelir dedi. İyi insanların onun davetini kabul edip onunla beraber olduğunu gören o kibirli, inatçı imansızlar çileden çıktılar. Onlara eziyet olsun diye türlü yollara başvurdular. Şuayb peygambere iman edenlerin yolunu keserler. Onunla görüşmekten onları men ederlerdi. Her kimin onunla görüşmek için gittiğini öğrenirlerse onu döverler, ona eziyet ederler, malını elinden alırlardı. Şuayb peygamber onlara, "Ey milletim," dedi, "hakkı kabul etmek isteyenlere neden mani oluyorsunuz? Gelin söz dinleyin." Cemiyet içinde beliren bu iyi netice ve alametlerden sonra tekrar yeryüzünde fesat çıkarmayın. Bu sizin için hayırdır. Allah iman etmek isteyenlerin yolunu kesmeyin. Her rastladıkça onlara eziyet edip korkutmayın. Nuh peygamberin, Hud peygamberin, Salih peygamberin milletlerini, nihayet sizin yaşadığınız bu topraklara ve yaşadığınız bu zamana yakın olan Lut peygamberin milletini düşünün. Taşkınlıkları yüzünden Allah'ın onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkun. Şuayb aleyhisselamın kavminden böbürlenen elebaşları ona şu ihtarda bulundular: "Ey Şuayb, ya bizim dinimize dönersiniz ve yahut da seni ve seninle sana iman edenleri şehrimizden çıkaracağız. Bunda kararlıyız, bu işin başka çıkar yolu yok," dediler. Şuayb peygamber onların bu tehdidine cevap verdi: "Allah bizi o sapıklıktan kurtardıktan sonra imkanı yok, bir daha biz sizin dininize dönemeyiz. Biz Allah'a dayandık ve ona güvendik. Allah sizinle bizim aramızda hak ve adaletle hükmünü verecektir. O hükmedenlerin en hayırlısıdır," dedi. Şuayb kavmi taşkınlıklarında devam ettiler. Şuayb peygamberin izinde gidenleri eziyet etmekten geri durmadılar ve onlara, "Şu fakir ve zayıf adamın izinden gitmekten vazgeçin. Gelin dönüş yapın, bu sizin için hayırlı olacak. Bu adamın arkasından gitmek size büyük zararlar getirecek. Gelin bizimle beraber olun. Biz varlıklı ve kuvvetli insanlarız. Her bakımdan bizim size faydamız olur," dediler. Bu sözlere iman edenlerin cevapları ise şöyle oldu: "Asla. Allah bize hidayet lütfunu, doğru yolunu ihsan ettikten sonra dönüp bir daha kafir olamayız. Buna imkan yok," dediler. Böylece kafirler gün geçtikçe eziyetlerini artırdılar. Yolcuların mallarını talan etmeye devam ettiler. Her alışveriş yaparken ölçek ve terazide eksiklik yapmaktan ve çalmaktan vazgeçmediler. Ve Allah korkusundan tamamen uzak kaldılar ve Şuayb peygamberin sözlerini dinlemediler. Nihayet Şuayb peygamber çok daraldı, çok sıkıldı. İnatlarında ısrar eden bu inkarcı imansızların asla iman etmeyeceklerini artık öğrenmişti. Bunlarla arasında hükmünü vermesi için Allah'a dua etti. İman edenlerle iman etmeyenlerden,
herkesin layık olduğu mükafat ve cezayı vermesini Allah'tan diledi. O zaman havadaki hararet gittikçe şiddetlenmeye başladı. Sıcaklık yükseldikçe yükseldi. Hararetin şiddetinden insanlar yüzlerinin ve derilerinin kavrulduğunu hissettiler. Nefesleri tıkanır gibi oldu. Güçlükle nefes alabiliyorlardı, serinlik verecek bir delik arıyorlardı. Fakat ne mümkün, boğucu bir sıcaklık içinde bardaktan boşanır gibi vücutlarından ter boşanıyordu. İçtikleri suya bir türlü kanamıyorlardı. Bu hal 7 gün geceli gündüzlü devam etti. O şiddetli sıcak havanın verdiği azap içinde kavruldular. Haykırıyorlar, imdat, imdat diye bağırıyorlardı. Tanrılarına dualar ediyorlar. Boğucu sıcaktan ve bu öldürücü azaptan kendilerini kurtarmaları için onlara yalvarıyorlardı. 8. gün gökte başlarının üstünde güneşi örten siyah bir duman gördüler. Ne kadar da sevinmişlerdi, oh dediler. İşte tanrılarımız dualarımızı kabul ettiler. Yakıcı güneşin hararetine mani olsun diye bu bulutu gönderdiler. Bundan böyle artık hararet düşecek, biz de bu öldürücü azaptan kurtulacağız dediler. Onlar bu tatlı ümit içindeyken Medyen ahalisi şiddetli bir zelzele hissetti. Ayakları altındaki yer öyle sarsıldı ki evler, bütün binalar başlarında parçalandı. Kaçacak, kurtulacak yer aradılar. Adım atacak kadar dahi bir fırsat bulamadılar. Evleri içinde oldukları yerde ölüp gittiler. Eykelilere gelince o gölge zannettikleri dumanlı buluttan başları üstüne alevli yıldırımların, ateşlerin yağdığını gördüler. Onları kastı kavurdu, cansız külçe halinde hep helak oldular. Şuayb peygamber ve onunla beraber iman edenler bu şiddetli yer sarsıntısından, gökten inen o korkunç ateşli yıldırımlardan kurtulmuşlardı. Şuayb peygamberin başını göğe kaldırdı ve şöyle dedi: "Bu millete Allah'ın emirlerini bildirdim. Ben bana verilen vazifeyi yerine getirdim. Fakat onlar benim doğruluğuma inanmadılar ve bana iman etmediler. Kötü ve çirkin işlerinden vazgeçmediler. Nihayet Allah bu korkunç azap ile onların cezasını verdi. Bu akibete onlar layık oldu. Ben artık bunca ikazdan sonra mazurum. Hakka karşı koyan bu imansız insanlara acımak olmaz." Böylece bunlar da Nuh peygamberin, Hud peygamberin, Salih ve Lut peygamberlerin milletleri gibi mahvolup gittiler. Aynı akibete uğradılar. Bunların hepsi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Bu sebeple de bu türlü azaba layık olmuşlardı. Bundan sonra Şuayb peygamber çok yaşadı. Cenab-ı Hak ona bol rızık ve servet verdi. Binlerce koyun ve kuzusu oldu. Bunları kendisi güder, okşar, bakımını yapardı. Erkek evladı olmamıştı. Yalnız 2 tane kız evladı vardı. Daha fazla yaşlanınca koyunlarını kendisi güdemez oldu. Artık eski hali kalmamıştı. Onun yerine sürüleri kıra, otlama, sulamaya kızları çıkarır oldular. Çok terbiyeli kızlardı bunlar. Erkeklerin arasına karışmamak için çobanlar sürülerini sulayıp kuyunun başından uzaklaşmadıkça onlar sürülerini sulamazlardı.